Dünya üzerinde pek çok devlet kuruldu ve yıkıldı. Bu devletlerden bir tanesi de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'dir. Bu olayı Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi olarak değerlendirmiştir. Sovyetler Birliği, Vladimir Lenin önderliğinde 1922 yılında kuruldu. Bu devlet aynı zamanda dünyanın ilk ve en büyük sosyalist devletiydi. Bu devlet aynı zamanda yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük devletiydi. 1953 yılından sonra dünya iki kutuplu bir hale geldi. Batı bloğunun başında Amerika, Doğu bloğunun başında ise Sovyetler Birliği vardı. Ve 70 yıl boyunca bu devlet varlığını sürdürdü. 1991 yılına gelindiğinde Sovyetler Birliği Mihail Gorbaçov'un istifa etmesinden sonra dağıldı. Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği'nin hayatta kalan son devlet başkanıydı ve geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Mihail Gorbaçov, Rus tarihinin en tartışmalı siyasetçilerinden bir tanesiydi. Kimilerine göre o bir haindi, kimilerine göre ise kahramandı. Gorbaçov'un Glasnost ve Perestroika adını verdiği reform çalışmaları Soğuk Savaş'ı bitirdi. Ancak bu reformlar Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ülkede politik üstünlüğünü kaybetmesine ve sonrasında da Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden oldu. 1990'da Nobel Barış Ödülünü kazandı. Hakkında en çok eser yazılan ilk 100 kişi listesinde yer almaktadır. Gorbaçov, 2 Mart 1931'de Kuzey Kafkasya'nın Stavropol bölgesinde Privolnoye köyünde doğdu. İlk öğrenimini köyünde yaptı. 1952 senesinde Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne girdi. 1955'te Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Stavropol Genç Komünistler Birliği'nde görev aldı. 1970'te Stavropol Teşkilatı 1. Sekreteri oldu. 1971'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi üyeliğine seçildi. 1978'de tarım sorumlusu olarak sekreteriyaya girdi. 1979'da Politbüro yedek üyesi, 1980'de de asli üyesi seçildi. Chernenko'nun 1985'te ölümü üzerine Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri oldu. 1980'li yılların sonuna gelindiğinde Sovyetler Birliği'nin Batı bloğu ile girdiği silahlanma yarışından mağlup bir şekilde ayrıldığı artık açıktı. Öyle ki amansız yarış Sovyetlerin ekonomisinde tamiri imkansız, büyük yaralar açmış, birliğin parçalanmasındaki en önemli unsur olmuştur. Durdurulamayan bu parçalanma süreci 1985 yılında Mihail Gorbaçov'un birliğin başkanı olmasıyla bu süreci durdurmak için yeni önlem paketleri ortaya atılmasına yol açmıştı. Temelde Glasnost ve Perestroika olarak kendini gösteren bu politikalar bazı ekonomik, sosyal ve siyasal hakların verilmesi ve bu konularda daha esnek bir yönetim anlayışının benimsenmesi prensibini içeriyordu. Ancak bu politikalar zaten parçalanmakta olan birliği bir arada tutmaya yetmedi, aksine süreci hızlandırıcı etki yaptı. Glasnost ve Perestroika politikalarıyla dünyada büyük yankılar uyandırdı. Ekim 1988'de devlet başkanlığı görevinde üstlendi. Mihail Gorbaçov, ülke ekonomisinde gözle görülür bir ilerleme sağlayamadığı için Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin reformcu üyeleri tarafından eleştirilmeye başlandı. Ancak çeşitli ülkelere yaptığı gezilerle dıştaki itibarını arttırdı. Çin'e giderek bu ülkeyi 30 yıl sonra ziyaret eden ilk Sovyet lideri oldu. Ayrıca Batı Almanya, Birleşik Krallık ve Finlandiya'yı da ziyaret etti. Gorbaçov iktidara gelince aşırı alkol tüketimine ve yolsuzluklara karşı kampanya açtı. Halk ve Sovyet yöneticileriyle ilişkileri daha da sıklaştırdı. Yönetici kadroyu gençleştirdi. Dış siyasette Batı ile yakın ilişkiler kurdu. 1987'de iktisadi reformlardan ve dış siyasette izlenecek politikalardan bahsetti. Glasnost ve Perestroika adı verilen reformlar Yüksek Sovyet Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Temmuz 1987'de Avrupa ve Asya'da yerleştirilmiş olan orta ve kısa menzilli füzelerin imha edilmesini kabul etti. 1987'de yayımladığı kitabında reformlar geniş kapsamlı olarak açıkladı. Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin 70. yıl dönümündeki konuşmasında Joseph Stalin ve Lev Troçki'yi eleştirdi. 8 Aralık 1987 tarihinde ABD Başkanı Reagan ile orta menzilli füzelerin imhası anlaşmasını imzaladı. En önemli meseleleri SSCB'ye bağlı cumhuriyetlerdeki milliyetçi hareketler ve bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle maden işçilerinin grevleri oldu. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Türkistan'da silahlı çatışmalar oldu. Doğu ve Batı Almanya birleşmesini kabul ederek ses çıkarmadı. ABD Başkanı George Herbert Bush ile 2-3 Aralık'ta Malta açıklarındaki bir savaş gemisinde görüştü. 9 Eylül 1990 yılında Helsinki'de Bush ile tekrar görüştü ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ekonomik yardım istedi. Aralık 1990'da Nobel Barış Ödülünü kazandı. 1991 tarihinde birliğin dağılmasına karşı KGB ve ordunun desteğini alan en yakın arkadaşı olan Gennady Yanayev ve 8 arkadaşından meydana gelen İhtilal Komitesi,
Gorbaçov'a karşı darbe yaptı. Yapılan darbe başarısızlıkla sonuçlandı. Darbecilerin bazıları yurt dışına kaçtı. Darbe girişimi Mart 1991'de yapılan referanduma göre 20 Ağustos'ta yapılması planlanan yenilenmiş birlik anlaşmasının iptal edilmesine sebep oldu. 22 Ağustos 1991 tarihinde Gorbaçov devlet başkanlığını tekrar eline geçirdi. Daha önce kendisine karşı en büyük rakip olarak bilinen Rusya'ya seçilen Yeltsin ise darbede Gorbaçov'u en çok destekleyenlerden birisi olarak darbenin kısa sürede bastırılmasına yardımcı oldu. Ancak bu durum Yeltsin'in güçlenmesine, Gorbaçov'un gücünü kaybetmesine yol açtı. Bu durum 1991 yıl sonuna doğru hız kazandı. Sovyetlerden ayrılan 11 devlet 8 Aralık'ta bir araya gelerek bağımsız devletler topluluğunu oluşturdu. Bu durum Gorbaçov'u tamamen yetkisiz bıraktı. Bunun üzerine 25 Aralık 1991 tarihinde televizyona çıkarak "Görevimi kaygı içinde ama umutla bırakıyorum. Herkese iyi şanslar diliyorum" diyerek görevinden istifa etti. Bu olayın ardından Soğuk Savaş sona erdi. Ancak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği resmen dağılmış ve tarihin tozlu raflarına kaldırılmıştı. Соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.